Antik Mısır medeniyeti, ölüm kavramına yalnızca bir son olarak bakmazdı. Ölüm, onlar için uzun bir yolculuğun başlangıcıydı. Bu yolculuk, ruhun bedenini terk etmesiyle başlar ve ilahi düzene ulaşana dek devam ederdi. Mısırlılar, ruhun bu yolculukta yalnız kalmaması gerektiğine inanıyorlardı. İşte bu yüzden ona rehberlik edecek bir metin oluşturdular. Bugün bu metne Ölüler Kitabı diyoruz. Ancak bu adlandırma, Mısırlıların kendilerine ait bir ifade değildir. Ölüler Kitabı ifadesi, 19. yüzyılda Avrupalı arkeologlar tarafından kullanılmaya başlandı. Antik Mısırlılar bu metne, gündüz ışığına çıkma kitabı ya da ışığa ulaşma sözleri gibi ifadelerle atıfta bulunuyorlardı. Bu tanımlar, aslında kitabın içeriği hakkında çok daha doğru bir izlenim sunar. Çünkü bu metin ölünün karanlık bir dünyaya değil, yeniden doğuşa ulaşmasını hedefliyordu. Ölüler Kitabı bir yas metni değil, ruhun uyanışı ve yükselişi için hazırlanmış büyülü bir rehberdi. Bu kitabın kökenleri Mısır tarihinin en eski dönemlerine kadar uzanır. İlk yazılı örnekler, M.Ö. 2400'lü yıllarda inşa edilen piramitlerin duvarlarında görülür. Bu erken metinlere bugün piramit metinleri adı verilir. Ancak bu metinler yalnızca firavunlar için hazırlanıyordu. Zamanla halkın da ölüm sonrası yaşama dair umutları artınca, bu metinler tabutların iç duvarlarına yazılmaya başlandı. Böylece tabut metinleri ortaya çıktı. Nihayet yeni krallık dönemine gelindiğinde, bu metinler papirüs rulolarına yazılarak mezarlara bırakıldı. İşte bu dönemde şekillenen yazılar, bugünkü anlamıyla Ölüler Kitabı'nın temelini oluşturdu. Ölüler Kitabı'nın tek bir versiyonu yoktur. Her papirüs, kişinin toplumsal statüsüne, inançlarına ve ölüm ritüeline göre değişen bölümler içerir. Bu kitaplar genellikle 150 ila 200 arasında büyü, dua ve yönlendirmeyi kapsar. Her biri, ölümden sonraki yolculukta karşılaşılacak sınavlar için özel olarak hazırlanmıştır. Bu yönüyle kitap, hem bir kozmik harita, hem de bir ruhsal rehber olarak işlev görür. Ancak onun derin yapısı, yalnızca dini metin olarak okunmamalıdır. Bazı araştırmacılar, Ölüler Kitabı'nı sembollerle kodlanmış bir bilinç rehberi olarak yorumlar. Onlara göre bu metin, sadece ölümden sonrası için değil, hayattayken de kişinin içsel dönüşümünü sağlayacak anahtarlar içerir. Özellikle bazı dualarda geçen tekrarlı ifadelerin, bilinç üzerinde dönüştürücü etkiler yarattığına dair ezoterik görüşler mevcuttur. Bu yorumlara göre, metin yalnızca fiziksel ölümle değil, egonun ölümü ve yeniden doğuşla da ilgilidir. Kitabın sayfalarında geçen bazı bölümler, öylesine soyut ve katmanlıdır ki, günümüzde bile anlamı tam olarak çözülememiştir. Birçok uzman, bu metinlerin yalnızca din adamlarının değil, belli bir bilgiye ulaşmış inisiyelerin anlayabileceği biçimde düzenlendiğini düşünür. Sembol diliyle yazılmış bu pasajlar, gerçek anlamlarını ancak çok daha geniş bir bağlamda ele alındıklarında ortaya koyar. Buradaki gizem, yalnızca antik bir dini metin olmaktan çok, insan zihninin ve evrenin doğasına dair saklı bir öğreti izlenimi verir. Bugün elimizde bulunan en ünlü Ölüler Kitabı örneklerinden biri, Ani adlı bir katibin papirüsüdür. Bu papirüs yaklaşık 24 metre uzunluğundadır ve 1895 yılında Luxor'da bir mezarda keşfedilmiştir. Renkli illüstrasyonlarla süslenen metin, ruhun öteki dünyadaki serüvenini detaylı bir şekilde tasvir eder. Ani'nin kalbinin tartıldığı sahne, bu papirüsün en bilinen bölümlerinden biridir. Kalbi, bir tüy ile aynı terazide tartılır. Eğer kalp hafifse, o kişi sonsuz yaşama kabul edilir. Aksi takdirde ruh, karanlığın canavarı tarafından yok edilir. Bu sahne, adaletin ve vicdanın evrensel sembolüdür. Ölüler Kitabı yalnızca geçmişin bir kalıntısı değildir. İçerdiği semboller, yapılar ve evren tasavvuru hala insanlığın ilgisini çekmektedir. Bu metin, yalnızca ölüler için değil, yaşayanlar için de yazılmış olabilir. Çünkü onun derinliklerinde, ölümden daha eski bir soruya yanıt aranır. İnsan kimdir ve nereye gider? Antik Mısırlılar için ölüm, bir son değil, bir geçişti. Ancak bu geçiş kolay ve düz bir yolculuk değildi. Ruh,
ölümden sonra bilinmeyenlerle dolu karanlık bir bölgeye adım atar. Bu bölgeye Duat adı verilir. Duat, ölüler diyarıdır ama aynı zamanda dönüşümün, sınavların ve yeniden doğuşun mekanıdır. Ölüler kitabı, ruhun Duat içindeki yolculuğuna rehberlik etmek için hazırlanmıştı. Bu metin, kişinin sadece düşmanlardan değil, kendi korkularından da korunmasını amaçlıyordu. Duat, düzensiz bir yerdi. Tanrılar, yaratıklar, iblisler, yılanlar, ateş gölleri ve kapılarla doluydu. Her kapının ardında bir bekçi, her geçitte bir bilmece ya da bir tehdit vardı. Bu yaratıklar yalnızca fiziksel varlıklar değildi. Birçoğu ruhun içindeki zayıflıkların, bastırılmış korkuların ve hataların sembolüydü. Bu nedenle yolculuk yalnızca dışsal değil, aynı zamanda içsel bir yüzleşmeydi. Bu aşamalı yolculuğun en kritik noktası ise Osiris'in mahkemesiydi. Antik Mısır inancına göre her ruh Osiris'in önüne çıkmak zorundaydı. Bu duruşmada 42 yargıç hazır bulunur. Her biri, insanın yaşamı boyunca işlemiş olabileceği belirli bir günahı temsil eder. Ruh, her yargıcın karşısında masumiyetini ilan eder. Yalan söylemedim, adam öldürmedim, aç birini aç bırakmadım gibi ifadelerle kendini savunur. Bu, negatif itiraflar adı verilen bir bölümdür. Mısır'da ahlak, ceza tehdidiyle değil, vicdani dengeyle şekillenmişti. Ancak en önemli an, kalbin tartılmasıdır. Bu sahne, bugün hala Antik Mısır'ı anlatan her çalışmanın simgesi haline gelmiştir. Ruhun kalbi, bir terazide Maat'ın tüyüyle tartılır. Maat, hem bir tanrıçadır, hem de evrensel düzeni temsil eder. Eğer kalp hafifse, yani ruh yaşam boyunca adil ve dengeli yaşamışsa, kişi Osiris'in cennetine kabul edilir. Fakat kalp ağırsa, o zaman devreye Ammit girer. Ammit, timsah, aslan ve su aygırının birleşiminden oluşan bir yaratıktır. O, yoldan çıkan ruhları sonsuza kadar yok eder. Bu yok oluş, Mısırlılar için en büyük korkuydu. Çünkü ölümden sonra var olamamak, asıl trajediydi. Tartı sahnesi yalnızca ahlaki bir sınav değil, aynı zamanda sembolik bir uyanıştır. Bazı teorilere göre kalp terazisi, sadece ruhun geçmişini değil, bilinç düzeyini ölçer. Bu görüşe göre Ölüler kitabı, insanın içindeki yüklerden arınarak hafiflemeyi, yani ruhsal yükselmeyi hedefler. Kimi okült çevreler, bu sahneyi ölmeden önce ölmek fikriyle ilişkilendirir. Gerçek hayat içinde ego, kibir, yalan gibi yüklerden kurtulan kişi, burada da tartıyı geçebilir. Osiris mahkemesi sadece bir cezalandırma alanı değil, aynı zamanda hesaplaşma mekanıdır. Antik Mısır metinlerinde Osiris, öldükten sonra yeniden dirilen tanrı olarak bilinir. Onun krallığı, ölümden sonra yaşamın mümkün olduğuna dair inancın merkezindedir. Bu yüzden yargılamayı yapan tanrı, aynı zamanda yeniden doğuşun garantörüdür. Yani Osiris'in önüne çıkan ruh, yalnızca yargılanmaz, aynı zamanda yeni bir doğum için hazırlanır. Ölüler kitabında bu sahneler detaylı şekilde betimlenir. Ancak kullanılan dil düz değil, semboliktir. Her hayvan figürü, her tanrıça, her kapı belirli bir anlam taşır. Tanrı Anubis, ruhu mahkemeye götüren rehberdir. Başı çakal biçiminde çizilir. Onun çakal seçilmesinin nedeni, çölde mezar yerlerini arayan yırtıcılar olmasıdır. Bu sembol, ölümle yaşam arasındaki sınırda duran bilinç halini yansıtır. Tanrı Tot ise terazi başında durur ve sonucu kaydeder. O bilgeliktir, akıldır ve adaletin hafızasıdır. Bu yolculuk boyunca ruh yalnız değildir. Kimi papirüslerde ruhun Ba ve Ka parçaları yolculuk sırasında birleşir. Bu birleşme, bazı yorumlara göre ruhun kendine dönüşünü, bir tür aydınlanmayı ifade eder. Modern ezoterik düşüncede bu durum, bilinçli farkındalığın sembolü olarak görülür. Ruh, dıştaki yolculuğu tamamlarken, içte de kendini bütün haline getirir. Ölüler kitabındaki yargı sahneleri, bugün birçok farklı yorumla ele alınır. Kimi bunları birer ahlaki öğreti olarak görür. Kimi ise kadim bir inisiyasyon sürecinin parçası olduğunu savunur. Ancak hangi açıdan bakılırsa bakılsın, bu metinler insanın kendiyle yüzleşmesi üzerine kuruludur. Gerçek adaletin terazisi, dışarıda değil, insanın kalbindedir. Ve bu kalp,
yalnızca yaşamda değil, ölümde de sorgulanır. Antik Mısır'ın ölüme dair yazdığı bu büyük metin, zamanın içinden geçerek günümüze ulaştı. Ölüler kitabı sadece papirüslerde kalmadı. Arkeolojinin, dinler tarihinin, psikolojinin ve hatta sanatın içinde yeniden doğdu. Bugün bu kitabı yalnızca eski bir uygarlığın dini ritüeli olarak değil, aynı zamanda insanın varoluşa dair temel sorularına verilmiş kadim bir yanıt olarak da okuyabiliriz. 19. yüzyıldan itibaren Batı dünyası, Ölüler kitabına büyüyen bir ilgi göstermeye başladı. Arkeolojik kazılarla birlikte gün ışığına çıkan papirüsler, Avrupalı bilim insanlarının ve araştırmacıların dikkatini çekti. İlk etapta bu metinlere mistik bir merakla yaklaşıldı. Mısır'a yapılan seferlerde birçok papirüs yurt dışına taşındı. Bugün British Museum, Louvre ve Berlin Müzesi gibi yerlerde saklanan Ölüler kitabı örnekleri, binlerce yıl öncesinin yazılı hafızasını temsil ediyor. Modern zamanlarda Ölüler kitabı, popüler kültürde de yer buldu. Filmler, diziler, oyunlar ve romanlar bu metni gizemli ve tehlikeli bir büyü kitabı gibi göstermeye başladı. Oysa orijinal bağlamında bu kitap, korku değil bilgelik içerir. Ölümden sonra yaşamı düzenleyen kozmik bir yapının haritasıdır. Ancak popüler anlatımlarda onun bu yönü geri plana itildi. Bugün çoğu insan Ölüler kitabını bir lanet metni gibi algılıyor. Bu, modern dünyanın antik bilgeliği anlamakta ne kadar zorlandığını da gösteriyor. Spiritüel akımlar ve ezoterik topluluklar ise Ölüler kitabına daha farklı bir gözle bakıyor. Onlara göre bu metin, yalnızca ölenler için değil, ölmeden önce uyanmak isteyenler için yazıldı. Bazı modern mistik yorumcular, bu kitabın insanın iç yolculuğuna dair sembollerle dolu bir bilinç rehberi olduğunu savunur. Bu anlayışa göre duat, insan zihninin karanlık yönüdür. Oradaki yaratıklar korkularımızı, kapılar travmalarımızı, tanrılar ise içsel ilkelerimizi temsil eder. Kalbin tartılması, vicdanımızla verdiğimiz hesaplaşmadır. Bu sembollerle örülü anlatım, aslında insanın kendi içindeki ölümle yüzleşmesini sağlar. Ölüler kitabı, yalnızca dini bir metin olarak değil, psikolojik bir metin olarak da okunabilir. Psikanalitik bazı yaklaşımlar, özellikle Carl Gustav Jung'un kolektif bilinç dışı kavramı üzerinden bu metne yaklaşmıştır. Jung'a göre arketipler, insanlığın ortak hafızasında yer alan sembollerdir. Osiris, Maat, Anubis gibi figürler, sadece Mısır'a özgü karakterler değil, insan doğasının evrensel temsilleridir. Bu figürler, ölüm korkusunu, adalet arzusunu ve yeniden doğma isteğini simgeler. Bu açıdan bakıldığında, Ölüler kitabı yalnızca geçmişin değil, bugünün insanına da aittir. Günümüzde hala bu metni meditasyon rehberi olarak kullananlar vardır. Bazı spiritüel çevrelerde, metinler yüksek sesle okunur ve bilinç düzeylerini değiştirdiğine inanılır. Bu uygulamalar, metnin içerdiği sembolik dilin hala çalıştığına dair modern bir gözlemi işaret eder. Antik Mısırlılar için sözler büyüydü. Bugün bile bazı dillerde sihirli söz anlamında kullanılan ifadeler bu eski anlayıştan kalmadır. Çünkü kelimeler yalnızca iletişim aracı değil, titreşim ve etki kaynağıdır. Bütün bunların yanında Ölüler kitabı, insanın ölüme dair tavrını anlamak için de eşsiz bir kaynaktır. Antik Mısırlılar ölümü korkulacak bir son olarak değil, hazırlık gerektiren bir geçiş olarak görüyordu. Bu yüzden mezarları yaşamdan daha düzenli inşa ettiler. Bu yüzden ölüye kıyafet, yemek, mücevher ve yazılı metinler verdiler. Çünkü ölüm, yalnızca bir vedayla değil, bilinçli bir geçişle mümkün olmalıydı. Bu düşünce, modern çağın ölüm algısından oldukça farklıdır. Bugün birçok kültürde ölüm konuşulmaması gereken bir tabu haline gelmiştir. Oysa Ölüler kitabı tam tersini savunur. Ölüm, insanın en büyük öğretmenidir. Sonuç olarak, Ölüler kitabı yalnızca geçmişe ait bir belge değil, zamanlar ötesi bir öğretidir. Onun sayfalarında saklı olan şey, sadece öteki dünyanın haritası değil, insanın kendi iç dünyasına açılan bir kapıdır. Binlerce yıl önce yazılmış bu metin, hala okunuyor, hala tartışılıyor ve hala etkiliyor. Çünkü insanlık, ölüm karşısında değişse de, onunla yüzleşme arzusu hiç değişmedi.
Belki de bu yüzden Ölüler kitabı hala yaşıyor.